Merhaba çocuklar, ben Yakın Doğu İlkokulu müzik öğretmenlerinizden Cemre öğretmen. Geçtiğimiz hafta sizinle bestecinin ne olduğunu inceledik. Daha sonra birkaç tane çok önemli klasik müzik bestecisinin kim olduğunu öğrendik. Bugün yine sizinle farklı bestecilerden klasik müzik dinleyerek bir oyun oynayacağız. Dinleyeceğimiz müzikleri bestecileri bestelerken farklı hayvanları hayal ederek düşünmüş. Şimdi siz bu müzikleri dinlerken bestecinin hangi hayvanı hayal ettiğini bulmaya çalışın. Hadi başlayalım. Evet, bir değil, iki tane kedi. Dinlediğimiz melodi Rossini isimli İtalyan bir besteci tarafından yazıldı. Hadi sıradakini dinleyelim. Bir ipucu vereyim. Dinlediğimiz enstrümanların isimleri neydi hatırlayan var mı? Piyano ve kontrbas, evet. Kontrbas orkestranın en büyük enstrümanlarından bir tanesiydi. Peki ya dünyanın en büyük hayvanlarından bir tanesi hangisiydi? Evet, fil. Şimdi sıradaki örneğimizi dinlerken müziğin temposuna yani hızına dikkat edelim. Aklınıza bu müzik gibi çok yavaş bir hayvan geldi mi? Evet, bu müzikte bir kaplumbağayı hayal ederek yazılmış. Fil hakkında olan ve kaplumbağa hakkında olan müziklerimizin bestecisi Fransız bir besteci olan Camille Saint-Saëns. Sıradaki müzik de aynı besteciden fakat farklı bir hayvanı anlatıyor. Sizce bu hayvan nedir? Ellerin piyanonun üstündeki hareketlerini izleyin. Doğru, bu da bir kanguruydu.
Ve son sazdan bir müzik daha. Sizce bu beste hangi hayvanı anlatıyor? Yayın cellonun tellerinin üzerinde süzülmesi ve çıkan ses. Size suyun üstünde böyle süzüle süzüle giden bir hayvanı hatırlatıyor mu? Ve bu da bir kuydu. Bir de bu müziği dinleyelim. Sizce hangi hayvan? Bir de bu videoyu izleyin. Sizce iki ses birbirine benziyor mu? Evet, kuş. Bu müzikte Sergey Sergeyevich Prokofiev isimli Rus bir bestecinin Peter ve Kurt masalında geçen kuş sesi. Son olarak bir de bu müziği dinleyin. Evet çocuklar, onlarca müzisyen aynı anda küçücük bir arının sesini çıkartıyordu. Ve bu müziği yine Rus bir besteci olan Rimski-Korsakov besteledi. Eğer hatırlıyorsanız çocuklar, geçtiğimiz haftaki videoda ressamlar nasıl resim çizerse veya yazarlar nasıl kitap yazarsa, besteciler de aynı şekilde müzik yazabilir demiştik. Bu haftaki videoda da gördüğünüz gibi müzikte konuşmaya veya görmeye gerek duymadan sadece kulaklarımızla hikayeler, hayvanlar, duygular duyabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çocuklar.